Sabah 8, alarm çaldı, kalktın kahveni içtin, çantanı aldın ve düşünsene 45 dakika sonra bile hala aynı köprünün üstündesin. Şimdi burada bir şey sormak istiyorum. 2050 yılına geldiğimizde insanlar İstanbul'dan Londra'ya nasıl uçacak mesela? Ya da ne kadar sürede gidebilecek? Daha önce hiç düşündün mü bunu? Hani uçakla dersen birazcık komik olur açıkçası. Çünkü uçak çok yavaş kalacak muhtemelen. Trenle mi? Daha da yavaş. Peki süre ne kadar olacak sence? 1 saat mi? 45 dakika mı? Bugün sana 2 tane şey anlatacağım. Bir, fizik yasaları ulaşımı nasıl değiştirebilir? İkinci olan ve birazcık daha tuhaf olan, ışınlanma insan için neden gerçek ve bir o kadar da neden imkansız? Hazırsan başlayalım. Manyetik raylar, sürtünme olmadan hızın fiziği diye özetlesek. Şimdi seninle küçük bir düşünce deneyi yapalım, tamam mı? Şimdi bir buz pistindesin ve gidiyorsun dümdüz ve seni durdurabilecek hiçbir şey yok etrafta. Şimdi o buzu mesela kaldıralım, buzun yerine beton koyalım ve yine üstünde patenlesin. Gidebilir misin? Namümkün. Bu ikisi arasındaki fark ne biliyor musunuz? Sürtünme. Geleneksel trenler rayın üstündedir. Bu raylardan dolayı da enerji harcar, ısı üretir ve hız sınırlanır. Ama peki bir treni havaya kaldırabilseydik ne olurdu? İşte bunu yapabilen teknolojiye bir isim vermişler. Manyetik levitasyon. Diğer adıyla da maglev. Ama şimdi tabii ki de bu maglevin arkasında bir büyü yatıyor. Ya da belki daha önce hiç duymadığımız bir fizik yatıyor. İşte bu etkiye Meister etkisi deniliyor. Bu etki şöyle bir şey söylüyor aslında. Bazı malzemeler çok düşük sıcaklığa soğutulduğunda süper iletken hale geliyor. Ve süper iletken bir malzemede içine girmek isteyen manyetik alanları dışarı fırlatır. Yani sanki materyal içerisinde manyetik alana karşı bir duvar varmış gibi davranır. İşte bu duvar nesneyi havada aslında sabitliyor, kilitliyor gibi düşünün. İşte bunun ismine kuantum kilitlenme ismi veriliyor. Bir iletken disk rayın üzerine yüzer. Ama yalnızca yukarıda değil. Yan tutsan da, havada ters çevirsen de o pozisyonda kalıyor. Uzayda sabitlenmiş gibi. Şimdi bak, bu bir gerçek, bir bilim kurgu sahnesi değil. Bugün fizik laboratuvarlarında görebileceğimiz bir şey. Tamam, şimdi bunu peki bir trene ölçeklendirelim. Sürtünme 0, hava direnci de minimize edilmiş. Manyetik alanlarda seni ileriye doğru itme eğiliminde. İşte bu Hyperloop'un temel fikri aslında. Elon Musk 2013 yılında bu tekniği bir teknik rapor olarak halka arz etti. Vakumlu bir tünelin içinde manyetik yolla hareket eden kapsüller. Los Angeles'tan San Francisco'ya 35 dakikada giden tüpler. Tamam, madem böyle bir şey var ve imkansız değil fiziğe göre, neden hala böyle bir şey kullanmıyoruz? Çünkü fiziksel olarak, yani fizik bilimine göre mümkün ama mühendislik buna henüz izin vermiyor. Binlerce kilometre basınç, yani neredeyse 100 paskallık bir birimden bahsediyoruz. Böyle bir basıncı sürdürebilmek bugün acayip zor bir mühendislik problemi. Mesela Çin'de 2024 yılında bir test aracı neredeyse 623 kilometreye ulaşabildi. Ama tabii ki de böyle bir şeyin ticari kullanımı uzmanlara göre neredeyse epey bir yıl sonra olacak gözüküyor. Yani işte 2050'deki gerçek bir teknoloji olabilir mi bu? Yani belki ama henüz garanti değil. Peki ışınlanma bir kuantum gerçekliği mi? Yoksa bir bilim kurgu mu? Burada işler birazcık daha tuhaf bir hale geliyor. Işınlanma deyince aklınıza ne geliyor? Star Trek ya da bir yerde olurken başka bir yerde bir anda belirme mi? Şimdi sana şöyle bir şey söylesem ne dersin? Işınlanma zaten gerçek ama bir insanın uyarlanabilmesi zor. Anlatalım ne demek istediğimi. Şimdi kuantum fiziğinde dolanıklılık denen bir ilke var. İki parçacığı özel bir yolla hazırladığında birbirine ne kadar uzak olurlarsa olsunlar birisini ölçtüğünde diğerinin durumu anında belirleniyor. Bu Einstein'ın o kadar rahatsız etmişti ki buna uzaktan ürkütücü etki demişti. Ama gerçek olduğu defalarca kanıtlandı tabii. Ve 2017 yılında Çin, Nişuz adlı uydusunu uzayda bu prensiple test etti. İşte bu kuantum bilgisinin mesafeler arasında iletilebildiğinin en net göstergelerinden bir tanesiydi. Tabii burada kritik bir ayrım var. Bu deneylerde kuantumun parçacığının kendisi ışınlanmıyor. Kuantum bilgisi ışınlanıyor. Yani aslında kuantum durumu aktarılmış oluyor. Tabii bu iş ortaya çıkarken orijinal parçacığın durumu tamamen ortadan kayboluyor. Buna da kopyalanamazlık ilkesi deniliyor. 1982'de Wouters ve Zurek tarafından formüle edilen bir ilke şunu söylüyor. Bir kuantum durumu mükemmel bir biçimde kopyalanamaz, fiziksel bir olarak imkansızdır. Tamam da yani peki bu bir insanı ışınlanmak için ne anlama geliyor? Şimdi seni aldık ve bir veri olarak kopyalamak istedik. Vücudumuzdaki her atomun kuantum durumunu bir yere kaydetmemiz lazım. Şimdi kaydedince ne oluyor? Kopyalanamazlık ilkesine göre orijinali kayboluyor veya bozuluyor da diyebiliriz. Yani teorik olarak aslında ışınlanma şu anlama gelmiş oluyor. Yani sen şu an burada yok oluyorsun ama başka bir yerde senin aynı bilgini taşıyan, aynı kuantum durumunu taşıyan şey yeniden inşa ediliyor. Ama peki bu durumda sen gerçekten aynı sen misin?
Tabii bu artık bir fizik sorusundan çıkıp bir felsefe sorusu haline geliyor. Seni oluşturan atom dizilimi birebir aynı olabilir. O adam senin anılarını yaşayan aynı adam mı, yoksa seninle birlikte aynı başlangıç koşullarına sahip biri mi? Bu arada bunun yapılabildiği de iddia ediliyor. İnsanlık 5.0 adlı kitapta olabileceğine dair bazı yazılar okumuştum. Şurada resmini paylaşıyorum. Kitabın. Okumak isteyenler okuyabilir. İşte fizik tam olarak az önce anlattığım durumu o pek iyi açıklayamıyor. Tabii bunun yanında Heisenberg'in belirsizlik ilkesi de işin üstüne katılınca yeni bir katman oluşuyor gibi konuşabiliriz. Heisenberg diyor ki bir parçacığın hem konumunu hem de momentumunu aynı anda belirleyemez. Bir insanı taramak muhtemelen imkansız gibi bir şey olabilecek. Kısacası ışınlanma teorik olarak mevcut ama bir insanın uyarlanabilmesi şu aşamada imkansız gözüküyor. Peki 2050'ye kadar sizce bizi gerçekten bekleyen şey ne? Manyetik raylar, yüksek hızlı demir yolları ışınlanmanın aksine muhtemelen gerçekleşebilecek bir yörüngede ilerliyor. Japonya'da maglev treni test süreçleri esnasında saatte 600 kilometrenin üstüne çıktı. Tabii bunun yanında Çin hali hazırda dünyanın en geniş tren ağını işletiyor. Türkiye'de bu dönüşümden çok kopuk değil diyebiliriz. İşte Ankara-İstanbul arasındaki hızlı tren ve bunun yanında birkaç daha çalışma. Ve tabii ki de Türkiye'nin buradaki en büyük avantajlarından biri coğrafi konumu. Gelecekteki Avrupa ve Asya arasındaki köprü olma konusunda oldukça önemli bir noktada. Tabii şimdi burada bir gerçekten gözümüzü ayırmamamız gerekiyor. Böyle bir teknolojinin enerji maliyeti çok yüksek. Yapay zeka ve enerji videomda bahsettiğim gibi, yani teknoloji her ne kadar mükemmel olursa olsun, ne kadar kusursuz gözükürse gözüksün, denklemin içerisinde enerji faktörünü dahil etmek zorundayız. Süper iletkenler mesela hala günümüzde çok düşük sıcaklıklara ihtiyaç duyuyor. Ve bu soğutma sistemleri de hala maalesef ki ciddi enerjiler tüketiyor. Eğer mesela 2050'ye kadar bazı sorunlar çözülürse ulaşımdaki bu dramatik değişim çok mümkün olabilecek gibi gözüküyor. Şimdi birazcık daha geriye çekilelim. Meissner etkisi 1933'te keşfedildi. Yani süper iletkenliğin manyetik levülasyon yaratabileceği insanlık tarafından neredeyse 90 yıldır biliniyor. Ama görüldüğü gibi hala ticari bir hyperloop yok. Kuantum dolanıklığının Spock'in niteliğini Einstein 1935'te tanımladı. Videonun ilk başında bahsettiğimiz bu uydu bu etkiyi tam olarak 2017 yılında test edebildi. Ama hala insanlar maalesef ki ışınlanamıyor. Peki bu bize ne söylüyor? Fizik yasaları bir tavan değil, bir zemin aslında. Yani fizik bize diyor ki bu mümkün teorik olarak. Ama mühendislik nasıl sorusunu cevaplıyor. İşte ekonomi, politika ve insan da ne zaman sorusunu şekillendiriyor. Tamam, şimdiye kadar bir sürü şey konuştuk da 2050'de gerçekten ulaşım nasıl olacak? Muhtemelen bugünden çok daha hızlı olacağını söyleyebiliriz. Belki manyetik raylar, belki vakumlu tünellerle. Ama kesinlikle bilim kurguda izlediğimiz kadar kolay olmayacağı ya da hızlı olmayacağı net. Ama kesinlikle hayal edilemeyecek kadar da sınırlı değil. Işınlanmaya gelince, parçacıklar ışınlanabilir, bilgiyi aktarabiliriz ama seni henüz ışınlayamıyoruz. Ruhun, bilincin, deneyimlerin tamamen sen. Fiziğin sınırlarında değil, insanlığın tam ortasında duruyor. Peki sana başka bir şey daha soracak olsam. Fizik mi bizi sınırlıyor yoksa hayal gücümüz mü bizi sınırlıyor? Cevabını yorumlara yaz. Cevabını gerçekten merak ediyorum. Eğer bu videodan da bir şey öğrendiysen arkadaşlarına paylaşmanı rica edeceğim. Çünkü fizik denilen bir bilim sadece anlayınca değil, anladıklarını paylaşınca anlam kazanabilecek temellerden bir tanesidir. Bir sonraki videoda görüşürüz.